Merhabalar, kanalıma hoş geldin. Bugünkü konumuz ev. Merhabalar, kanalıma hoş geldin. Bugünkü konumuz ev. Hollanda'da nasıl ev bulabilirsiniz? Burada evler kaç para? İşte ev tutma süreci nasıl oluyor? Buradaki emlakçılar kaç para istiyor falan gibi şeylerden bahsedeceğim. Komisyonculuklardan falan bahsedeceğim bu tarz. Şimdi konuya girmeden önce çok önemli bir noktaya değineceğim. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bu çok önemli. Şimdi ilk olarak burada ev bakmak için kullanılan işte Türkiye'nin Hürriyet Emlak, Sahibinden falan gibi iki tane temel site var. Pararius ve Funda. Oo, reklam. Aynen. Hürriyet Emlak'tan reklam aldım. Bu iki tane site üzerinden evlere bakıyorsunuz. Aynı Türkiye'deki gibi kriterlerinizi, beklentilerinizi belirtip evleri inceliyorsunuz ve işte daha sonrasında favori evlerinizden oluşan bir liste oluşturuyorsunuz. Ama burada evler hızlı ilana çıkıp hızlı kayboluyor. O yüzden yakın tarihlerde bunları yapmak önemli. Ev fiyatlarından bahsedecek olursak büyük şehirlerden bahsediyorum. Yani büyük ihtimalle okumaya da gelseniz buraya, işe de gelseniz çünkü o şehirlere bağımlı olacaksınız. Bunlar hangi şehirler? İşte Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, işte Leiden falan gibi büyük şehirlerden bahsediyorum. Bu büyük şehirler için 1+1 ya da 2+1 ve yaşanabilir standartta bir evin fiyatı minimum 1000 euro. 1500 liraya kadar yaşanabilir standartta evler var. 1500-2000 üstünde birazcık daha iyi mobilyalar içeren, işte daha ekstra şeyleri, imkanları olan falan evler var. 2000 üzerine çıktığınızda gerçekten lüks bir şeyler satın alabilirsiniz. Çok büyük evler, işte birkaç katlı yerler falan bulabilirsiniz kiralamak için. Bu tabii ki dediğim gibi merkezi yerler için. Eğer buranın böyle köyü gibi, kasabası gibi birazcık daha şehrin dışında. Bu arada çok küçük bir yer olduğu için burası yüz ölçümü olarak. Buranın yüz ölçümü Konya kadar. Konya kadar olduğu için yüz ölçümü. Yani onlar için arabayla 10 dakika falan olan bir yer çok şehir dışıymış gibi kabul ediliyor. Onu da öyle düşünün. Yani eğer İstanbul'dan geliyorsanız burada her yer sizin için çok merkezi olabilir. Yani Metrobüse bindiyseniz daha önce. Metrobüse bindiyseniz burada her yer çok merkezi diyebilirsiniz. Ama onların dünyasında merkezi demek, merkeze yürüyerek en fazla 20 dakika falan demek. Yani öyle söyleyeyim. Bunun dışındaki her yer onlar için merkezi olmayan yerler. Böyle daha şehirlerin dışında büyük şehirlere özellikle uzak, küçük güneydeki yerlerde, kasaba gibi yerlerden falan ev baktığınızda ise bu bahsettiğim fiyatlara bayağı bildiğiniz 2+1 falan değil, 2 katlı, 3 katlı müstakil evler bulabilirsiniz kiralamak için. Ama tabii işinize 1 saat falan arabayla gitmeniz gerekir. Fiyatlar bu şekilde. Bizim kaldığımız ev 1300 euro. Bunları da her YouTuber söylemez. Bu tarz şeyleri. Ev turu gelir mi be? Birazcık da kendimi öveyim. Herkes her şeyi söylemez böyle. 1300 liraya biz bu evi tuttuk ama aslında birazcık ederinden düşük tuttuk. Korona sebebiyle birazcık uygun oldu. Uyguna denk geldi. Yani çok evler yavaş gittiği için falan o dönemde. Ama normalde bizim kaldığımız gibi 2+1 ve merkezi bir evin ederi 1500'e yakın normalde. Evleri bulduktan sonra burada ev tutma süreci nasıl işliyor? Burada tabii ki de Türkiye'deki gibi böyle evinizi gidip gezip işte emlakçıyla anlaşıp falan evinizi normal bir şekilde tutabilirsiniz. Ama burada ekstradan evinizi online olarak tutabilirsiniz. Ki biz online olarak tuttuk. Ki bildiğim kadarıyla da zaten korona günlerinde olabildiğince online bu işleri halletmeye çalışıyorlar. O yüzden de size önerim gelmeden evinizi tutmanız olacaktır. Aynı bizim yaptığımız gibi. Biz direkt kendi evimize geldik ve bence yeni gelecekseniz en mantıklı yapılabilecek şey bu. Ve burada şu an zaten gece sokağa çıkma yasağı var ve mecbur kalmadıkça birçok kurum ve birçok şey çalışmıyor. Bu nedenle buraya gelseniz burada olmanızın size ekstra bir katkısı olmayabilir ev bakma konusunda. Biz önce bu bahsettiğim sitelerden bize uygun olabilecek olan evleri bulduk ve bunları böyle bir Excel formatına kaydettik tek tek. Emlakçılarıyla birlikte hangi emlakçı bu evle ilgileniyorsa. Sonra bu emlakçılara tek tek mail attık. İşte şu zaman gelmeyi planlıyoruz, 2 kişiyiz, bir kedimiz var falan filan gibi. Evin bazı koşullarının işte neleri beklediğimizle ilgili eşyalı olması gerekiyor. Ve hani biz de korona döneminde geldiğimiz için bizim böyle beklentimiz eşyadan kastımız yani yatak olsun değildi. Hani süpürge olsun, ütü olsun falan gibi bir eşyalı beklentimiz vardı. O beklentilerimizden falan bahsettik.
Bu emlakçıların hepsine tek tek mail attık. Bireysel böyle kendi evini vermeye çalışanlar genellikle mailimize dönmedi. Daha büyük firmalar ve emlakçılar genelde döndü. Ya tahmini yarısı falan mailimize döndü bir hafta içinde mail attıktan sonra. Kaç mail atmıştık? Yani 50'nin üzerinde bence. Evet. 50'nin üzerinde attık. Bu arada bizim kedimiz olduğu için normal şartlarda bakarsanız görürsünüz birçok ilanda hayvan kabul etmiyor olarak gözüküyor ama biz onlara da mail attık. Hani belki kedimizi acırlar, köpek olmadığı için severler falan diye. Hepsine mail attık. Dönenlerle iletişim kurduk. Ve daha sonrasında bir randevulaşma oluyor. Eğer ev sahibi kağıt üzerinde en azından sizin koşullarınızı beğeniyorsa, yani atıyorum mesela ev şu an ilanda ama siz 15 gün sonra geliyorsunuz. Ev sahibi buna direkt hayır da diyebilir sonuçta. Emlakçı sizin temel koşullarınızla ilgili bilgi veriyor. Ve ev sahibi bunu kabul ediyorsa size evi gezdiriyorlar. WhatsApp üzerinden görüntülü arayıp evi geziyorsunuz. Aynı işte Türkiye'de gezer gibi orayı göster, burayı göster, yatağın altını çek, pis mi, temiz mi, her şeyi falan konuşuyorsunuz. İşte ne bileyim işte otoparkı var mı, o su var mı, bu su var mı? Bulabilirsek bizim ev gezdiğimiz videolardan birkaç tanesini birazcık koymayı planlıyorum. Şu an buralarda bir yerde oynuyor olabilir. O şekilde evleri gezdik. Biz 3-4 tane evi sanırım görüntülü olarak gezdik. Çünkü dediğim gibi birkaçı zaten maillerimize dönmedi. Bazıları direkt kediyi istemedi falan, öyle şeyler oldu. Elimizde kalan ev sayısı azaldı. 3-4 tanesini gezdik. Sonra burada beğendiğiniz evlere teklifte bulunuyorsunuz. Böyle ihale gibi bir süreç var burada işleyen. Yani atıyorum Funda'dan girdiğiniz evin fiyatı 1000 euro olarak gözüküyor olarak varsayıyorum. Bu evi işte geziyor 3 kişi, 5 kişi, kim kaç kişi geziyorsa. Daha sonra teklifte bulunuyorsunuz. Siz atıyorum 1100 teklif ediyorsunuz. Öbürü 1000 ediyor, biri 1250 ediyor falan. Böyle bir teklif süreci oluyor. Ve tabii diğer koşullar da burada etkili. Atıyorum sen 1100 vermişsindir ama kedin vardır. Öbürü de 1100 vermiştir ama kedisi yoktur. Ev sahibi onu tercih edebilir. Ya da başka bir örnek. Mesela sen işte 15 gün sonra geleceksindir. Öbürü yarın taşınıyordur. Daha ucuz vermiş olmasına rağmen bile ev sahibi onu tercih edebilir. Yani burada, bu bana bir yerden tanıdık geldi. Evet, bana da bir yerden tanıdık geldi. Yani o yüzden burada böyle parayı veren düdüğü çalar, işte yani ben gerek işte 1500 euro vereyim içeride 17 kişi yaşayayım falan gibi böyle bir senaryo yok. Yani ev sahibi yine kendi seçiyor. Sen kaç para verirsen ver. Ve burada bu ihale süreci bağlayıcı. Onu da söyleyeyim. Yani ben bir yere teklif verdim. Öbürüne de vereyim, öbürüne de vereyim. Dönerse dön benimdir gibi bir yaklaşım. Burada çok pahalıya mal olur size. Çünkü verdiğiniz teklif bağlayıcı. Eğer ev sahibi bunu kabul ederse siz direkt kontrat imzalamak zorundasınız ve hani ben başka bir yerle zaten anlaştım derseniz aynı kontratınızdan nasıl caizanızda ödemeniz gereken işte o 1,5 kiraya yakın meblağı ödemek zorundasınız. O yüzden bunu beklemek zorundasınız bir yere teklif verdiğinizde. Bu da bu ülkede böyle hani hep şey diye konuşuluyor. Biz gelmeden önce araştırmalarımıza da öyle söylemişlerdi. Ev tutmak uzun sürüyor falan gibi şeyler konuşuluyor. Bunun temel mantığı bu. Çünkü bir yeri buluyorsun, teklif veriyorsun. Teklife dönüyor. İşte arada ev sahibini bekliyorsun, emlakçıyı bekliyorsun, onu bekliyorsun, bunu bekliyorsun derken bir evle ilgili zaten bir neticeye varman 10 gün sürüyor. Ve buna neticeye varmadan diğer evle ilgilenmeye başlayamıyorsun. Çünkü yasak, bağlayıcı. Bu yüzden de ev tutma süreci burada uzun sürüyor. Biz evimizi 20 günde, 25 günde falan tuttuk ama Türkiye'de olduğumuz için bu hiç sorun değildi. Ama buradayken tabii ki insan hızlı olmasını ister ve bu bir sorun. Ama buradaki süreç bu şekilde işliyor.
Daha sonrasında atıyorum işte eviniz olmadı. Hani ev sahibi sizi istemedi, koşullarınızı beğenmedi falan her neyse. Başka evlere teklifte bulunuyorsunuz ve süreci baştan başlatıyorsunuz. Başka önemli söyleyeceğim bir nokta bununla ilgili. Burada bu süreçler için işte emlakçıya verilen, ev sahibine verilen falan hiçbir komisyon falan gibi bir şey yok. Para vermeyin. Dolandırılmayın. Evinize girdiğiniz güne kadar hiç kimseye 1 euro dahi vermeyin. 1 lira diyordun. 1 lira da vermeyin. Zaten 1 lirayı onlar paradan saymaz. O yüzden zaten vermeyin. Hani adama hakaret eder gibi 1 lira vermeyin. Verecekseniz 1 euro verin bari. Konu bu değil. Para vermiyorsunuz. Burada öyle komisyonculuk işte bir işte kapora alayım işte bir anlaştık abi parası falan öyle şeyler yok. Ama duyduğum kadarıyla Türklerin işte Hollanda'ya göçü çok popüler olduğu için bu dönemde kazıklanan arkadaşlar varmış. Sağda solda okuduk. Evet, kazıklanan arkadaşlar olabilir ama ben buradan sevgili takipçi kankacıklarımı uyarıyorum ki böyle bir şey yok. Kazıklanmayın. Kimseye para falan vermiyorsunuz. Daha sonrasında işte biz bir yerle anlaştık. Yani şu an oturduğumuz evle anlaştık. Anlaştıktan sonra size bir kontrat gönderiyorlar. Kontratı da online olarak imzalıyorsunuz. Ama kontrat yani Türkiye'de yapılan kontratın 17 katı uzunluğunda falan zaten bir kere. Türkiye'de yapılan kontratta insanlar sadece adı ve tarih yazıyor ve imzalıyorsun. Benim yaptıklarım en azından öyleydi yani. Buradaki hiç öyle bir şey değil. Hiç erken çıkarsan evden ne olur? Evde kalacak kişiler listesi. Yani bunlardan fazla insan kalamıyor mesela ve kedim bile bu listede. Öyle söyleyeyim yani. Yani kediyi bile insan gibi tutup oraya yazmışlar. Yani ikinci bir kedi almak için mesela şey yapman gerekiyor. Aynen, izin alman gerekiyor. İşte evde atıyorum ne kadar büyük bir değişiklik yaparsan izin alman gerektiğiyle ilgili yazılar var. Yani atıyorum işte koltuğun kumaşını değiştirirken izin alıyorsun da yastığı değiştirirken almıyorsun. Mesela bununla ilgili yazı var. Ama aşırı detaylı bir kontrat. İşte komşularla ilişkiler, işte erken çıkma durumları, evdeki atıyorum hangi sorun ev sahibinin sorunudur. Mesela atıyorum doğalgazla ilgili bir sorun ev sahibinin ilgilenmesi gereken bir sorun. Ama kırılan bir koltuk senin ya. Ama işte bunlar Türkiye'deki gibi böyle hatır gönül işte kimin parası varsa o yapsın falan gibi şeklinde işlemiyor burada. Çok belirgin. Herkesin bir alanı var ve herkes o işi yapmak zorunda. Bunların hepsi kontratta detaylı olarak yazıyor. O yüzden kontratınızı 3 kere okuyun, 5 kere okuyun, 13 kere okuyun. Kontrat önemli. Her şeyi yazmışlar. Sonra, İtiraz edin gerekiyorsa. Aynen, gerekirse itiraz edin. İşte ödeyeceğiniz rakamlarla ilgili, işte koşullarla ilgili, atıyorum işte evde vereceğiniz zararda atıyorum kaç paraya kadar sizden bir şey isteyebilecek. Bunların hepsi yazıyor. Gerekirse itiraz edin. O fiyatları kırmaya çalışın. Çünkü sonra çok üzülürsünüz. Donunuza kadar alırlar gerçekten. O yüzden kontratı 3 kere okuyun. Yani böyle kontrattır ya bu, işte demin bankadan kredi çekiyormuş gibi imzalayıp geçmeyin. Mesela şeyler hep belirtiliyor yine sözleşmenizde. Atıyorum kontrat yenilendiğinde kiraya zam yapılacak mı? Zamın belli bir yüzdesi var mı? İşte değişken olabilir mi, olamaz mı? İşte zam size çok geldiğinde ne yapacaksınız falan. Bunlarla ilgili falan detayların hepsi kontratınızda yazıyor. Ve onlara bağlı kalmak zorundasınız. Atıyorum mesela kontrat kendi kendini yeniliyorsa ve zamla ilgili falan herhangi bir şey belirtilmediyse kendinizi normalde kabul etmeyeceğiniz bir zamın altına girmiş ve çıkamıyor şeklinde bulabilirsiniz. Yani öyle söyleyeyim. Ya mesela o yüzden bizim kontratımızda zamın tartışmaya açık olduğu ve kontratın iptal edilebileceği ile ilgili bir yer var mesela. Bu arada normalde burada enflasyon olmadığı için çok bir ev zammı olmuyormuş zaten. Yani genel olarak hayatta hiçbir şey zaten zamlanmıyormuş. Bunun dışında evinizde burada da aynı Türkiye'deki gibi fatura zaten devam ediyor olabilir. Onları direkt ev sahibinin üzerinize almadan ev sahibininkini kullanmaya devam edebilirsiniz ya da çıkan kiracıyı. Onları ayarlayabilirsiniz ve bunları da bu arada kontrata yine yazıyorlar. Mesela biz interneti kullanıyoruz. Ev sahibinin kullandığı interneti devam ediyoruz kullanmaya. Ve onu bile atıyorum işte hani kiramız 1300, internet 50 euro. Onu bile 1350 olarak yazmamışlar. Yani 1300 kira 50 internet olarak gözüküyor mesela. Ve orada internetin numarası falan bile yazıyor. Yani kontrat anlayışları bu level'da gerçekten. Kontratınızı da imzaladıktan sonra artık işte evinize geliyorsunuz. Artık depozito, kira artık ne vermeniz gerekiyorsa onu ödeyip evinize yerleşiyorsunuz. Burada söyleyeceğim başka bir nokta daha. Burada normalde Türkiye'deki gibi genelde bir depozito veriyorsunuz. Ama işte eşyalı evlerin bazılarında özellikle kedi köpek falan varsa 2 depozito isteyebiliyorlar. Bunu da söyleyeyim. Hiç depozito istemeyen yerlerde var ama yani %1 falan. Fikirden var ama uygulamada yok gibi. Genelde bir depozito istiyorlar. Biz de o şekilde verdik. Bunun dışında burada farklı olan evle ilgili süreç ne? Burada emlakçı ev tutulduğunda komisyonu alıp sizi terk eden bir karakter değil Türkiye'deki gibi. Yani ben Türkiye'de hiçbir ev tuttuğum zaman hani emlakçıyla ne bileyim bir ay sonra konuşmadım, 2 ay sonra konuşmadım. Emlakçıya komisyonunu verirsin ve emlakçı bir daha asla seninle iletişime geçmez. Türkiye'de rutin bu.
Ama burada emlakçı sürekli aynı arada kalmaya devam ediyor ve iki tarafın haklarını korumaya devam ediyor. Yani mesela örneğin bizim kombimizle ilgili bir sorun olduğunda biz bunu ev sahibine yazmıyoruz. Emlakçıya yazıyoruz hala. Emlakçı ev sahibiyle iletişim kuruyor. İşte randevuyu falan o oluşturuyor. Hala kirayı emlakçıya gönderiyoruz. Ev sahibine direkt göndermiyoruz. Burada böyle emlakçı aradan hiç çıkmıyor. Evdeki işte hasardan, mobilyaların önceki halinden falan hepsinin bu hani doğru olmasından emlakçı sorumlu. Yani atıyorum ev sahibi sana şey diyebilir. Sen bunu kırdın diyebilir ama sen de hayır ben kırmadım zaten şöyleydi diyebilirsin ya. Bu senaryolarda doğruyu sağlamak için hep arada emlakçı kalıyor. Bu bence çok güzel bir şey bu arada. Yani hep üçüncü bir kişi var ve kimsenin kimseyi dolandırmamasını sağlamak üzerine orada duruyor. Her iki tarafın çıkarlarını koruyor yani. Burada en temel farklılıklardan biri bence bu. Türkiye'de asla olmayan. Ve andığımız kadarıyla da bu arada bu tamamen tahmin. Emlakçıya da hani böyle bir ay verilen bir para yok. Sürekli para alıyor belli ki. Çünkü bizimle sürekli ilgileniyor. Yani kontrat devam ettiği sürece senin emlakçıyla iletişimin de devam ediyor. Ve evle ilgili yaşadığın bir sorunda İlk irtibatın her zaman emlakçın. Bunun dışında da burada önemli olan başka bir şey, eve geldiğinizde ev sahibinin size şey vermesi gerekiyor. Bu evin daha önce çıkarılmış çöp kartlarını vermesi gerekiyor. Burada çöp kartlarıyla çöpleri atılıyor. Çöplerle ilgili ayrı bir video çekeceğim için bunlara şu an değinmiyorum. Ama böyle bir önemli nokta var. Çünkü yani daha sonra bunu temin edebilirsiniz bu arada. Kendi evinizin üstüne isteyebilirsiniz ama normalde evlerin zaten o evde daha önce yaşayan biri varsa çöp kartları oluyor. Şöyle bu bizim belediyede böyle yalnız. Başka belediyelerde farklı uygulamalar olduğunu duydum. Başka belediyelerde farklı uygulamalar olabilirmiş. Bizim belediye neresi onu da söyleyeyim bu arada. Amstelveen. Koçum benim. Nasıl söyledim? Amstelveen bir köy galiba normalde aslında. Amsterdam'a 5 kilometre falan uzaklıkta. Amsterdam'ın altında havalimanına yakında kalan bir köy. Bizim kaldığımız yer. Ama Amsterdam'a çok yakın olduğu için köy gibi kalmamış. Bunun dışında eve geldiğinizde başka ne yapmanız gerekiyor? Kesinlikle bence evde göreceğiniz bütün hataların fotoğrafını, videosunu çekin. Evet. Yani gerçekten o eşyanın ederinden fazla para ödemek zorunda kalabilirsiniz. Ve bu kafanıza göre de yani bir şeyler değiştirmeyin, bir şey demezler falan gibi düşünmeyin. Yani buradaki insanlar gerçekten çok kuralcı ve kurallara bağlı olmaktan çok mutluluk duyan, bununla gurur duyan insanlar. Yani Türkiye'dekilerin tam tersi. Yani bir kuralı esnetiyor olmayı başarı olarak asla görmüyorlar. Tam tersine kurallara sadık kalmayı bir başarı olarak görüyorlar. O yüzden kuralları zorlamadan onlarla iletişim kurarak şeyleri çözmeye çalışın bence. Türkiye'ye salladım diye mi baktın? Yok be oğlum. Geri dönemeyeceğiz senin yüzünden. Ne alakası var kocam, döneriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu sonuna kadar izleyen ve bir dahakini izlemeyi planlayan herkese kalp gönderiyorum. Tikim kalp atıldı. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Aşağı yorum yazmayı unutmayın. Bunun dışında evimizle ilgili başka merak ettiğiniz bir şey varsa mutlaka sorun. Sizi çok seviyorum. Çünkü çok tatlısınız.